Cowboy dediğimizde ne düşünürsünüz? Hepimizin aklına western filmleri ve beyaz tenli kahramanlar geliyor, öyle değil mi? Bu klişenin arkasında tabii ki Hollywood'un beyazlatıcı etkisi var. Roman uyarlamalarında bile Latin ve Asya kökenli kahramanları beyazlarla yer değiştiren Hollywood, siyahi kovboyların varlığını bize asla ve asla göstermez. Günümüzde bile doğu içerikli filmlerde batılı kahramanları oynatan bu sektör, o zamanlarda duruma çok daha ırkçı bir şekilde yaklaştığı aşikardır. Ancak kovboylarla ilgili bildiğimiz şeyler batılı filmlerden ibaret olunca bunu pek fazla bilemeyiz. Gerçek ise şöyle ki, Amerikan İç Savaşı bittikten sonra ve Vahşi Batı gelişmeye başladıktan sonra bulunan bütün kovboyların yaklaşık %25'i siyahiydi. Hatta bazı tarihçiler bu rakamın çok daha fazla olduğunu iddia ediyor. Yani ne Marlboro Man filmindeki veya ne de Giant filmindeki James'in sarı saçları ve mavi gözleriyle esas kovboy kültürünü tam olarak temsil ettiğini söyleyemeyiz. Texas Rosenberg'de bulunan Siyahi Kovboy Müzesi'nin müdürü Callis, bu sonradan popülerleşen dürmesi şöyle gülerek cevap veriyor bir röportajında. 1830'lu, 1840, 1850 ve 1860'lı yıllarda burada neredeyse siyahi kovboylardan başka hiç kimse yoktu. Nedenini bilmek ister misiniz? Çünkü kovboy Teksas'ta bir köle adıydı ve beyaz adam bu köle adıyla birlikte anılmayı asla istemedi. Ve bununla birlikte bu isimle beraber sığırları ve atları da bakımını yapmak veya çalıştırmak istemedi. Daha doğrusu bu şekilde anılmayı reddetti. Ta ki insanlar doğudaki kovboyları duymaya başlayana kadar ve o zamana kadar tabii ki yine bu kovboyların siyahi olduğu bilinmiyor. Ve sonrasında kovboylar birden ünlü olmaya başladı ve ondan sonra beyaz adam da birden ortaya çıkıp hey ben de bir kovboyum demeye başladı. Şimdi Siyahi Kovboy Müzesi'nin müdürünün dediklerini bir kenara bırakacak olursak bir de bu siyahi kovboyların Vahşi Batı'yı nasıl yarattığına ve ortaya çıkardığına bir bakalım isterseniz. İşin esas kısmı şu ki 1800'lü yılların başlarında Amerikalılar yeni bir hayata başlamak için ve ucuz araziler bulmak için yanlarında kölelerle birlikte Teksas'a ve diğer batı bölgelere taşınmaya başladılar. Bu arada tabii ki yanlarında kölelerini götürdüler. Amerika'da iç savaş patlak verdikten sonra Teksas konfederasyona katılıyor ve bu iç savaşta bir taraf oluyor. Teksaslılar ve diğer batılılar bu iç savaşta savaşmak için doğuya doğru gittiklerinde çiftliklerinde bu kovboyları hatta zenci köleleri bırakıyorlar. İşte bu köleler Batı Amerika'nın ilk kovboyları oldular. Savaştan sonra binlerce köle serbest bırakılmış ve bu köleler geçimini sağlamak için yeni yerler aramaya başlamışlar. Bunun yanında bazıları da bu çiftlikleri geri döndüler. Afro-Amerikan tarihçileri o zamanlarda kovboyluğun günümüzdeki hizmet sektöründeki işlerden çok da farklı olmadığını söylüyorlar aynı zamanda. Yani şu anda batıda beyaz adamın bazı yapmak istemediği işler vardır ve bunu diğer milletlerden insanlar yapmaktadır. İşte o dönemlerde de buna benzer bir durum vardı siyahi kovboylar için. Bu siyahi kölelerden en yaygın ve en bilineni ise Ned Love'dı. O dönemlerde siyahi kovboyların yaşamlarıyla ilgili en geniş bilgi Ned Love'ın kendi otobiyografisinde yazdığı şeylerden öğreniyoruz. Ned Love dediğimiz bu kovboy kendi kişisel deneyimlerinden ve diğer gördüklerini kitaplarında ve otobiyografisinde paylaştığı için günümüzde siyahi kovboyların yaşam tarzlarıyla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmaktayız şu anda. Büyük sığır ve at sürülerini pazara götürmek, başka çiftliklere teslim etmek üzere yollara çıkmak, çok sayıda sığırı otlatmak için belli bir alanda tutmak ve başıboş olanları bir arada tutmak için büyük bir çaba sarf ediyordu aslında. Bu kadar çabaya rağmen bazı sığırlar sürülerden kaçar ve çok uzak yerlere giderler. Bunları tekrar bulup geri getirmek de yine bu zenci kovboyların işiydi. Tabii bu şekilde baktığımız zaman kovboyların hiçbir şekilde işi bitmiyordu. Açıkçası siyahi bir kovboyun hayatı Batılıların tasvir ettiği gibi hiç de parlak, macera dolu veya eğlenceli bir şekilde değildi. Evden uzakta geçirilen günler, sabahlara kadar sığırları gözetlemeler, çünkü o zamanlar dikenli teller de yoktu. Bunun haricinde gittikleri yerlerde yatacak yer bulamamaları ten renklerinden dolayı veya gittikleri yerlerde yiyecek bulamamalarından dolayı büyük bir sıkıntı yaşıyorlardı aslında. Bu arada yerli Amerikalılardan da tabii ki denemeler oldu. Tabii ki siyahi kovboylar çok daha öncesinden deneyimli olduklarından dolayı beyaz adamdan istenilen verim alınamadı. Beyaz adamdan istenilen verim alınamayınca tabii ki bazı çatışmalar oldu. Yani o western filmlerinde görmüş olduğunuz salonlarda çatışmalar veya kapışmalar siyahi kovboylar ve beyaz kovboylar arasında aslında gerçekleşti diyebiliriz. Her ne kadar western filmlerinde gördüğümüz bazı şeylerin olmadığını söylesek de aslında bu salon çatışmaları veya diğer benzer durumlar siyahiler ve beyaz kovboylar arasında gerçekleştiği belirtilmekte. Yine Ned Love'ın otobiyografisine döndüğümüzde o dönemi en iyi anlatan ve kendi reklamını en iyi yapan kovboylardan biri kendisi. Afro-Amerika tarihçileri Ned Love'ı dönemin en iyi kovboyu, hatta kovboy profesörü olarak göstermekte şu anda. Ama Ned Love'ın yanında da çok iyi siyahi kovboylar da var. Bunlardan ilk akla geleni Bill Pickett. Amerikan İç Savaşı'ndan sonra doğan Bill, rodeo'nun yaratıcılarından olarak gösterilir.
Bill Pickett bir kovboy ve rodeo sanatçısıydı. Texas'ta bir çiftlikte çalıştı ve sığırları dudaklarını ısırarak bastıran bir yöntem olan bulldogging tekniğini icat eden kişiydi. Buzz Eichhardt ise en başarılı Texas kovboylardan biri olarak gösterilir ve Albay Charles'ın sağ kolu olarak da tanımlanır. Hatta Lonesome Dove adlı filmde Buzz Eichhardt'ı oynayan Joshua Deetz'in olduğu da söylenmekte. Tabii ki bu siyahi kovboylar arasında Izam Dart gibi soygunculuk ve at hırsızlığı gibi yöntemlerle ünlü kovboylar da vardı. Izam Dart kanun kaçağı olmuş eski bir köleydi. Ned Huttles'ın doğumlu Dart, Meksika'dan atları ve sığırları çalıp onları Rio Grande'ye taşıdığı ve Texas'ta sattığı biliniyordu. 1900 yılında 51 yaşında kiralık katil Tom Horn tarafından da öldürüldü. Buzz Reeves adında siyahi kovboy ise Amerika'nın ilk defa siyahi bir maraşal olarak görevlendirdiği kişiydi. So Bass Reeves is working as a U.S. Marshal picking up bad guys. 1824'te Teksas'ta bir köle olarak doğdu ve en az 32 yıl süren bir kanun adamı kariyerinde maraşal olarak görevini tamamladı. Silahta iyi, gerektiğinde kılık değiştirmede usta ve ahlaki açıdan kusursuz biriydi. Amerikan tarihçilerine bakılırsa efsane bir şekilde beyaz tenli ve kumral tipli kovboylar aslında siyahi ve kızılderiliymiş meğer. Kovboyluk o zamanlar ikinci sınıf iş olarak görüldüğünden dolayı bu işi zenciler, kızılderililer ve hatta Endülüs'ten kaçan Müslümanlar tarafından yapılmaktı. Üstelik öyle haydut yakalamak, gangster kovalamak veya kötü adamların elinden hanımları kurtarmak gibi marifetler de yokmuş. Bu kahraman kovboylar elbette ki Amerika'nın oldukça işine yaramıştı. Dünyaya kahraman olarak o zamanlar kovboylar gösterildi. Western filmlerine dikkat ederseniz zaten ikinci sınıf olarak gösterilen insanlar genelde Asyalılar, zenciler veya Latinler olmuştur. Meksikalılar ve Kızılderililer ise her zaman kötü adam olmuşlardır. Ne diyelim, Cem Yılmaz'ın Yahşi Batı filminde Lemmy Bey'in de dediği gibi. Ey Amerika! Sen de bir rüyadan ibaretmişsin.